Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safyürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün 21 adımda bilgisayar hızlandırmayı göstereceğim. Daha önce çektiğim bilgisayar hızlandırma videoları yüz binlerce kez izlendi. 2021 yılı için güncel ve yeni bir video çekmek istedim. Video biraz uzun olsa da baştan sona izleyip adım adım uygulamanıza değecektir. Bunun için size tavsiyem adım adım her bir adım önce bir izleyin. Sonra uygulamaya çalışın. Uygulamaya çalışırken takıldığınız yerde tekrar o adımı izleyin. Adımlara geçmeden önce Hanimiş Teknoloji kanalına abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlediğinizi unutmayın ki bu tarz ücretsiz eğitim videolarımızdan, yeni videolarımızdan da faydalanabilin. Öncelikle bir ön adımla başlıyoruz. Arama kısmına geri yükleme yazıyoruz. Ve geri yükleme noktası oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Buradan oluştur diyerek bir geri yükleme noktası. Buraya ne yazıyoruz? Bilgisayar hızlandırma öncesi. Ve oluştur diyoruz. Bakın bu geri yükleme noktasını oluşturma sebebimiz siz bu 21 adımda yaptığınız ayarlardan sonra aldığınız performansı beğenmezseniz, bu ayarları herhangi bir sebepten dolayı geri almak isterseniz buradan sistem geri yüklemeye tıklayarak, bakın oluşturuldu dedi. Sistem geri yüklemeye tıklayarak farklı bir geri yükleme noktası seç diyerek, bakın bilgisayar hızlandırma öncesi. Bunu seçtikten sonra ileri dersem bilgisayarımı bu ana geri getirecek. Yani mesela 3 gün sonra geri gel dersem bu ana geri getiriyor. Bu süreçte kişisel dosyalara asla zarar vermiyor. Yani o sırada yeni bir şey yüklediniz, yeni bir şey sildiniz, onlara dokunmuyor. Sadece Windows'un kendi sistem ayarlarıyla alakalı bir durum. Geri yükleme noktasını oluşturduysanız birinci adıma geçebiliriz. Birinci adımımız tabii ki geri dönüşüm kutusunu ve masaüstünü boşaltmakla başlayacak. Öncelikle hemen geri dönüşüm kutusuna sağ tıklayıp bakın geri dönüşümü boşalt diyorum. Bunu demeden önce özellikler dersem ne kadar yer kapladığını vesaire görebilirim. Ya da açarsam zaten bir ton dosya var gördüğünüz gibi. Hemen geri dönüşüm kutusunu boşalt diyerek geri dönüşüm kutusunu boşaltarak bilgisayarımda yer açıyorum. Bilgisayarımda ne kadar yer açarsam o kadar hızlı çalışır. Buna ek olarak masaüstünüzde böyle 40 tane 50 tane klasör dosya varsa bunları tek bir klasör içinde, birkaç klasör içinde toplayın. Bakın mesela benim burada işte trading, ticaretlerim burada. İşte pasif iş, ne bileyim Hanimiş Teknoloji burada. İşte Muratcan Safyürek diye bir klasör var. Ana klasörler altında dosyalarımı topluyorum. Bilgisayar masa üstüne yığmıyorum. Yığarsanız her masa üstünüze geldiğinizde bilgisayar onları açmak için belli bir performans sarf edecek ve bu bilgisayarınızın kasmasına sebep olacak. İkinci adımda bilgisayarımızda gereksizce tutulan kayıtları temizleyeceğiz. Bunun için öncelikle arama kısmına çalıştır yazıyoruz. Çalıştırı açtıktan sonra temp yazıp enter diyoruz. Burada belirli klasörlere gireceğiz. Bakın temp'e girdik. Burada shift'e basarak birincisini seçtim ve aşağı indirdim. Tekrar shift'e basılı tutarak sonuncuyu seçersem hepsini seçmiş olur. Daha sonra shift delete yaparak bunların hepsini kalıcı olarak sileceğim. Burada tutulan dosyalar nedir diye soracak olursanız, mesela bilgisayarda bir işlem yapıyorsunuz. Siz bu işleminizi yaptığınıza dair bir kayıt tutuluyor. Bu kayıt burada birikiyor. Bu kayıtları sileceğiz. Hiçbir önemi yok. Hiçbir işe yaramıyor. Atla diyerek bu kayıtları temizliyoruz. Bazı şeyleri silemiyor. Bunu tıklayıp atla diyerek silemediği şeyleri bırakıyoruz. Silebildiğimizi siliyoruz. Bunu kapatıyoruz şimdi. Tekrar çalıştırı açıyoruz arama kısmına yazarak. Bu sefer temp yüzde yazıp aynı işlemi bu klasörü de uygulayacağız. Hemen şöyle komple seçiyorum. Shift delete ile bunları da siliyorum. Devam diyorum. İkinci kez sorduğunda tekrar tıklayıp atla diyerek silemediklerimi bırakmasını sağlıyorum. Silebildiğimizi sildik. Sonuncu olarak da çalıştır kısmına tekrar giriş yapıyorum. Buraya prefect yazıyorum. Bu şekilde ve tamam diyorum. Buradan devam diyorum. Aynı şeyi buradaki dosyalarım için de yapıyorum. Komple seçiyorum. Şöyle shift delete yapıyorum ve siliyorum. Buradan atla diyerek silemediğimizi bırakmasını sağlıyorum. Üçüncü adımda gelişmiş sistem ayarlarımızı yapacağız. Arama kısmına gelişmiş sistem ayarları yazıyorum. Bakın gelişmiş sistem ayarlarını görüntüleye tıkladım. Bunu şöyle ortaya alıyorum. Öncelikle performans kısmına tıklıyorum ayarlara. Bakın burada bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diyor. Bunu en iyi performans için ayarla deyip öncelikle bir uygula deyip tamam diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra sizin grafikleriniz olabildiğince düşecektir. Yani Windows'unuz daha kötü görünecektir. Çünkü bilgisayarınız iyi görünmek için çok fazla performans harcıyor. Biz
o iyi görünme için performans harcamasında kötü görünsün ama benim oyunum, benim programım hızlı çalışsın istiyoruz. O yüzden performansı bu şekilde düşürüyoruz. Bunu yaptıktan sonra sizler birkaç şeyi beğenmeyebilirsiniz. Mesela simgeler yerine küçük resimler göster. Eğer bu tikli olmazsa, yani bunu bu şekilde yaptığınızda bunun tiki kalkıyor. Bu tikli olmazsa mesela diyelim bir resminiz var. Normalde resminizin burada küçük bir resmi oluyor, ön izlemesi. O olmayacak. Sadece burada bir dosya gözükecek. Boş bir dosya gibi gözükecek. O yüzden buraya tık atıyoruz. Buna ek olarak ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Bunu da işaretlemezseniz, tekrar geri dönüp işaretlemezseniz yazılar bazı bilgisayarlarda hoşunuza gitmeyebilir. O yüzden şu ikisini tekrar dönüp işaretleyip uygula ve tamam diyoruz ve bu adımımızı bitirmiş oluyoruz. Buna ek olarak gelişmiş sistem ayarlarınıza gelmişken şuradan başlangıç ve kurtarmaya gelip ayarları tıklayabilirsiniz. Burada bakın, sizin daha önceden mesela diyelim bilgisayarınızda Windows 7 kuruluydu veya Windows 8 kuruluydu ve siz Windows 10'a geçtiniz. Sizin ya da format attınız. Format atarken eski sürümü silmediniz. Böyle durumlarda şöyle bilgisayarınızda 2 tane sistem gözükebilir ve bilgisayarınız açılırken bunların hangisini seçmeniz gerektiğine dair bir ekran geliyor ve orada 30 saniye bekliyor. Bu ne demek? Bilgisayarınız açılırken artı 30 saniye sizi bekletiyor demek. O yüzden buradan işletim sistemleri listesini gösterme süresini şu şekilde kaldırıyoruz. Bu şekilde kaldırdığımızda artık beklemeyecektir. Orayı anında geçecektir ve tamam diyoruz. Dördüncü adım için arama kısmına bilgisayar yazıyoruz. Bilgisayar yazdıktan sonra bir kez tıklıyoruz. Bir kez tıkladıktan sonra burada yerel disk C var. C'ye sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan diski temizle diyoruz. Bakın diski temizle dediğimizde burada bize bazı şeyler geliyor. Buradan bakın, küçük resimlere tık atın, geçici dosyalara, geri dönüşüm kutusu, teslim iyileştirme, şunların hepsine tık atıyoruz. Sadece tık atmamamız gereken şeylerden birkaçı burada bakın, bende şu an yok çünkü güncellemede onu kaldırdılar. Ama siz güncel olmayan bir sistem kullanıyorsanız burada indirilenler diye bir klasör olacak. İndirilenler klasörüne tık atmadan önce bir düşünün. Benim indirilenler klasörümde önemli bir şey var mı? Bu arşivci arkadaşlar için önemli bir konu. Bazı insanlar bilgisayarı çok önemli bir şekilde kullanmıyor. Yani bir ticaret yapmıyor, bir iş yapmıyor. Sadece oyun oynuyor ya da ne bileyim sadece öyle takılıyor sosyal medyada vesaire. Onlar genelde önemli bir şey indirmiyor bilgisayarına. O yüzden indirilenleri komple temizleyebilirler. Ama benim gibileri ise işlerini indiriyor, mail indiriyor, bir şey indiriyor. Onları bilgisayarda muhafaza etmek istiyor. O yüzden onlar asla indirilenleri işaretlemesin. İndirilenleri işaretlerse indirdiği tüm dosyalar silinir. İndirilenler klasöründe bulunan dosyalar silinir. Buna dikkat edin. Buna dikkat ederek buradaki işaretlemelerimizi yaptıktan sonra tamam diyerek bunları sileceğiz ve silmesini bekliyorum. Bunu yaptıktan sonra aynı şeyi yerel disk D için de yapabilirsiniz. Ben de şu an yerel disk D olmadığı için ben yapmayacağım. Sizde muhtemelen vardır, birçoğunuzda vardır. Siz bu disk temizleme işini aynısını sağ tıklayıp özellikler diyerek yerel disk D içinde yapın. Şimdi yerel disk C'ye sağ tıklayıp özellikler kısmına tekrar gelirsek, araçlar kısmına da tekrar gelirsek buradan. Bakın burada en iyi duruma önce hata denetiminden denetle diyerek hard diskinizdeki hataları denetleyip varsa bir çözüm yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şuradan en iyi duruma getir diyerek C diskimi en iyi duruma getiriyorum. Ve buradan kapat diyorum. Gecenin saat 3'ünde gördüğünüz gibi sizler için video çekiyorum. Daha fazlasını da çekeceğim. Bunun için mutlaka kanala abone olun ve yorumlarda bu videoların size olan faydalarını da belirtin. Tüm yorumları tek tek okuyup cevaplıyorum ve kalpliyorum. Yorumlarda görüşelim. 5. adımda Windows Old temizliği yapacağız. Bunun için yerel disk C kısmına geliyorum. Buradan bakın. Ben buraya bir klasör oluşturdum. Normalde yani ben bunu öylesine size göstermek için oluşturdum. Windows Old bazı bilgisayarlarda, yani bazılarınızda olabilir, bazılarında olmayabilir. Yoksa hiç önemli değil. Varsa şöyle açıklayayım Windows Old'un ne olduğunu. Eğer siz bilgisayarınıza format attıysanız ve format atarken eski sürümü silmek yerine onu bilgisayarda saklamayı seçtiyseniz ayarlardan ya da bunu bir tamirci yaptıysa burada bir Windows Old klasörü olur. Windows Old klasörüne bir kere tıkladığınızda aslında şu an
burada benim Windows'umun içinde olan klasörlerin hepsi Windows Old'da olur. Old zaten İngilizce'de eski demek. Bunun anlamı eski bilgisayarım. Buna bir kere tıkladığınızda buradaki bu bütün dosyalar gelir. Yani program files vesaire. Mesela buradan kullanıcılara girdiğinizde, Windows Old'un içindeki kullanıcılara girdiğinizde ve kendi kullanıcınızı seçtiğinizde bakın burada işte indirilenlerdir, videolardır, belgelerdir. Bunlar görünür. Mesela ya da masaüstü mesela nerede? Desktop masaüstü anlamına geliyor. Mesela bu şekilde klasör sizin belgeleriniz şudur budur, bütün eski dosyalarınız burada olur. Buraya gelip eski dosyalarınızdan kurtarmak istediğiniz bir şey varsa, mesela videolar kısmına geldiniz. Burada belli videoları almak istiyorsunuz. Bunları alın, kendi bilgisayarınıza mesela şu anki masaüstünüze atın. Bunları attıktan sonra önemli bir şey kalmadığından emin olduktan sonra geliyorsunuz C'ye, tekrar Windows Old'a sağ tıklayıp siliyorsunuz. Böylelikle bilgisayarınızda büyük bir alan açmış oluyorsunuz. 6. adım için arama kısmına gelip tekrar çalıştır yazıyorum. Çalıştıra msconfig yazıyorum. msconfig şeklinde tamam diyorum ve msconfig sistem yapılandırması açılmış bulunuyor. Buradan öncelikle hizmetler kısmına geliyorum. Bakın, hizmetler kısmına geldikten sonra tüm Microsoft hizmetlerini gizle yazıyorum. Bak, bu çok önemli. Buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizle dedikten sonra buradaki tümü seçili oluyor ve tümünü devre dışı bırak diyorum. Buna tik attıktan sonra. Bundan sonra başlatma kısmına geliyorum. Burada beni görev yöneticisine yönlendiriyor. Görev yöneticisini aç diyorum. Bunu yerine direkt sağ tıklayıp buradan görev yöneticisini aç diyerek de gelebilirsiniz. Bakın, başlangıç kısmına geldim. Başlangıç kısmında ne var biliyor musunuz? Sizin bilgisayarınız açılır açılmaz arkada otomatik olarak açılan programlar var. Burada bakın, şunlar da devre dışı yazıyor. Bak, bunlar etkinleştirildi yazıyor. Bakın mesela Spotify benim bilgisayarım açılır açılmaz otomatik açılıyormuş. İşte ne bileyim, işte burada bir antivirüs programı var. Bu da otomatik açılıyormuş. Bunlar bilgisayarı çok fazla kastırıyor. O yüzden ben bunları tek tek gelip buradan devre dışı bırakacağım. Bakın. Burada sadece gerçekten benim kullanmak istediğim bir şey varsa, örneğin mesela benim Spotify'ımın açık olmasını ben istiyorum. Neden? Ben bilgisayarımı açıyorum. Sadece açma tuşuna basıyorum. Daha sonra yatağıma yatıyorum genelde sabah uyandığımda ya da başka bir şey. Ve telefondan Spotify'ı açıyorum ve telefondaki Spotify'dan buradaki Spotify'ımı yöneterek bilgisayarımdan müzik çalmasını sağlıyorum. O yüzden bilgisayar açılır açılmaz Spotify'ın açılmasını istiyorum. Onun dışındaki hiçbir şeye ihtiyacım yok. O yüzden hepsini devre dışı bırakacağım. Siz de mesela Steam kullanıyorsanız Steam'i açılacak şekilde burada etkin bir şekilde bırakın. Onun dışındakileri devre dışı bırakabilirsiniz. Steam'i etkin bırakmanız gerekiyor. Çünkü eğer siz Steam'den bir oyun açarsanız, Steam'e bağlı bir oyun açarsanız arkada Steam açık olmalı ki siz oyunu açabilin, oynayabilin. O yüzden Steam'i kapatmayın. Onun dışındaki tüm gereksiz programları devre dışı bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de devre dışı bıraktım. 7. adım için güncelleştirme yazıyorum arama kısmına ve güncelleştirmeleri denetle diyorum. Bilgisayarınızın güncel olması, hızlı çalışması açısından çok önemlidir. Bakın, ben bir güncellemeyi yükledim zaten. Tek yapmam gereken yeniden başlat. Sizde burada güncellemeyi indir butonu varsa hemen indirin. İndirdikten sonra başlatın veya hazırsa mümkün bir zamanda yeniden başlatarak güncellemenin aktif olmasını sağlayan güncelleme önemli. 8. adım için başlat çubuğunu açıp şuradaki ayarlara tıklıyorum bir kere. Ayarlara tıkladıktan sonra gizlilik kısmına tıklıyorum. Gizlilik kısmında önce genel kısmı açılıyor. Burada bakın tüm genel kısımlarını kapatıyorum. Sonra buradan mürekkep oluşturma ve yazı yazma kişileştirmesi geliyor. Bunu da kapatıyorum. Sonra geliyorum buradan konuma geliyorum. Bakın, konumu eğer bilgisayarınızda herhangi bir program için kullanıyorsanız, örneğin sallıyorum Tinder için kullanıyorsanız ya da ne bileyim market siparişi vereceksiniz, onun konumunu bulmak için kullanıyorsanız bunu açık bırakabilirsiniz. Buradan gereksiz olarak konumunuzu kullanan programları, mesela Skype'la konumun ne alakası var, hemen kapatabilirsiniz. Eğer hiç kullanmıyorsanız konumu direkt kapatın. Konumdan sonra kameraya geliyoruz. Kamerayı herhangi bir program için kullanıyorsanız açık bırakın, yoksa kapatın. Açık bıraktıktan sonra hangi program için kullanıyorsanız onun dışındaki tüm programları kapatın. Mesela işte geri bildirim merkezi, şunları kapatıyorum. Spotify vesaire, Xbox Game Bar. Sadece ben mesela Skype için kullanıyorum. Bir de belki normal kameradan kendime bakmak için kullanabilirim. Gerisini kapattım. Bunun aynısını mikrofonu için de yapıyorum. Aynı işlemi.
mikrofon için yaptım. Mikrofon içinde yaptıktan sonra bakın burada arka plan uygulamaları var. Arka plan uygulamaları geldikten sonra bakın şunu kapatıyorum. Alarmlar ve saat. Bunu açık bırakıyorum. Mesela ben bir alarm kurabilirim vesaire. Bunun arka planda açık olmalı ki zamanı bana bildirebilsin. Onun dışında alıntı ve taslağı açık bırakıyorum. Ayarları açık bırakıyorum. Onun dışında şunları kapatabilirim. Geri bildirim merkezini mutlaka kapatıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Şunları kapatıyorum bu şekilde. Buradan ekstra olarak posta ve takvim. Bu da arkada çok fazla kasıyor. Bunu da kapatıyorum. 9. adım için tekrar başlattan ayarlar kısmına geliyorum. Bu sefer sistem kısmına tıklıyorum. Buradan bildirim ve eylemler kısmına tıkladıktan sonra bildirimleri buradan komple kapatıyorum. Otoboku bana bildirmesine hiç gerek yok. Buna ek olarak odaklanma yardımına gelip şu kapalıyı işte yalnızca alarmlar olarak da ayarlarsanız size alarm dışında bir bildirim dikkatinizi dağıtacak bir şeyler göstermeyecektir. Bu da performansınızı mutlaka arttıracaktır. Ayarlar sistem kısmından çıkmadan bakın burada güç ve uyku var. 10. adım için güç ve uyku kısmına girmemiz gerekiyor. Buraya girdikten sonra bakın burada ek güç ayarları denen bir seçenek var. Burada sizde belli performans olarak çıkabilir. Burada yüksek performansı görüyorsanız direkt tıklayın. Eğer yüksek performansı göremediyseniz şurada bakın güç planı oluştur diye bir seçenek var. Bunu tıkladıktan sonra yüksek performansı seçin. Plana istediğiniz ismi verebilirsiniz. Murat da yazabilirsiniz. Muratcan Safyürek'te ya da yüksek performans. Ya da yüksek Muratcan Safyürek. Hiç önemli değil. Yüksek performansı seçtiysek, plana bir isim verdiysek bu performans planı bu şekilde oluşturup kullanmaya başlayabiliriz. 11. adım için tekrar dönüş yapıyorum. Bu sefer depolama kısmına giriyorum. Depolama kısmından akıllı depolamayı çalıştırıyorum. Akıllı depolamayı yapılandır veya şimdi çalıştır kısmına geldikten sonra şuradan bakın belli ayarlar yapacağız. Geri dönüşüm kutusundaki dosyaları şu süreyle boşalt. Burayı ya 14 ya da 30 yapın. Bu ne demek? 14 gün boyunca bir dosya geri dönüşümde beklediyse ve siz onu geri tıklayıp geri yüklemediyseniz silinecek. Ya da 30. Bunu tavsiyem 14 yapın. Diyorsanız önemli 30 yapın. İndirmeler klasöründeki bakın bu önemli. İndirmeler klasörüyle ilgili açıklamayı en başında yapmıştım. Bu sizin için ne kadar önemliyse ona göre ayarlayın. Eğer benim gibi çok önemliyse indirmeler klasöründe belli arşivler tutuyorsanız bunu hiçbir zaman olarak bırakın. Ve geri gelin. Bakın geri geldikten sonra burada bilgisayarınızda hangi dosyaların yer kapladığını görebilirsiniz. Daha fazla kategori göster derseniz mesela bakın videolar 851 MB yer kaplıyormuş. Belgelerim bu kadar yer kaplıyormuş. İşte masaüstünde yüklü dosyalarım bu kadar yer kaplıyormuş. Bu şekilde görebiliyorum. Mesela belgeler çok fazla kaplıyor. O zaman ben ne yapacağım? Belgeler klasörüne gidip oradaki gereksiz dosyaları sileceğim. Belgelerim niye bu kadar alan kaplıyor diye soracak olursanız benim ekranımın kaydettiğim videolar belgeler klasöründe toplanıyor. O yüzden 70 GB dosya var orada. 12. adım Hanimiş Teknoloji YouTube kanalımıza abone olmak. En başında dediğim gibi sizlere sürekli güncel olarak bilgisayar hızlandırma, oyun içi FPS arttırma videoları çekiyorum. Bakın 5 gün önce Valorant FPS arttırma videosu çektim. Zaten çok fazla rağbet gördü. 5 günde 11.000 kere izlendi, izlenmeye devam ediyor. Bu tarz videolardan faydalanmak istiyorsanız mutlaka abone olun. Buna ek olarak kanala katıl özelliği geldi. Biliyorsunuz abone olmak yıllardır ücretsiz. Buna ek olarak isterseniz ücretli olarak katılabiliyorsunuz. Ücretli katıldığınızda daha fazla premium video ve belirli ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz. Destek olmak isterseniz ve fazlasından faydalanmak isterseniz katılabilirsiniz. Yoksa ücretsiz abone olsanız da yine ben size videolar çekmeye devam edeceğim. 13. adımda regedit ayarlarımızı yapacağız. Bu yüzden arama kısmına tekrar çalıştır yazıyorum. Çalıştır kısmına da regedit yazıp tamam diyorum ve kayıt defteri düzenleyicisine giriş yapıyorum. Burada belirli şeyleri açık bırakmışım. Ben bunları hemen kapatıyorum. Şöyle. Siz buraya geldiğinizde bu şekilde gözükecek. Öncelikle Hickey Current User. Bakın burayı iyi dinleyin. Öncelikle bu klasöre bir kez tıklıyoruz. Buradan kontrol panelinin yanındaki oka tıklıyoruz. Buradan mouse'a çift tıklıyoruz. Mouse'a çift tıkladıktan sonra mouse hover time'ı buluyoruz. Bakın şu şekilde. Buna çift tıklayıp buradaki değeri 10 yapıp tamam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra
Kontrol panel altındaki desktop klasörüne geliyoruz bu sefer. Buradan Menu Show Delay kısmını bulacağız. Şu şekilde Menu Show Delay diye de telaffuz edebilirim sanırım. Bu sefer buna çift tıklıyoruz ve bunu da on yapıp tamam diyoruz. Buradaki bu ayar bitti. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu sefer Hikey Local Machine'e geliyorum. Buradan Software kısmına geliyorum. Buradan Microsoft kısmına geliyorum. Bakın daha önce açtığım için açık gözüktü. Siz kendiniz açabilirsiniz. Buradan iniyorum. Windows NT'yi bulacağım. Bakın daha önce açmışım zaten. Siz şu şekilde açabilirsiniz. Windows NT'den Current versiyonu bulacağım. Current versiyondan ineceğim. Multimedya klasörüne tıklayacağım. Bakın şu şekilde olacak. Buradan System Profile'a tıklayacağım. Buradan System Responsive'e tıklayıp burayı 0 yapıp tamam diyeceğim. Bu sefer System Profile'ın sizde bu şekilde gözükecek. System Profile'a tekrar tıkladığımda, çift tıkladığımda Task diye bir klasör olacak. Buna çift tıklıyorum. Buradan Games'e tıklıyorum. Buradan GPU Priority'ye tıklıyorum ve bunu 8 yapıp tamam diyorum. Daha sonra Priority'ye tıklıyorum. Bunu ise 6 yapıyorum, tamam diyorum. Regedit'te işim bu kadar. 14. adım için masaüstüme sağ tıklayıp kişiselleştir diyorum. Bunun yerine arama kısmına kişiselleştir yazarak da buraya ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonra bakın burada yüksek karşıtlık ayarları var. Bakın en baştan söyleyeyim. Yüksek karşıtlık ayarları açtığınızda bilgisayarınız böyle çok eski, çok böyle grafiksiz, yani böyle modern tasarım olmayan bir bilgisayar gibi görünmeye başlayacak. Ama performansınız acayip artacak. Zaten açıp kapatması bedava, deneyebilirsiniz. Hemen açıyorum. Bunu izleyicilerimin %55'i vesaire ya da %52'si, 55 diyelim, 55'i beğenmezken bu ne, bu görüntüyle kullanılmaz derken %45'i abi bunu açtım, muhteşem performansım arttı, sonuna kadar kullanacağım diyorlar. Bakın karşıtlığı açtım, bakın bu şekilde gözüküyor ama gerçekten inanılmaz hızlanıyor. Bunu deneyin, siz de göreceksiniz. Renkler beyaz temalı. Hoşunuza gitmezse şuradan siyahı da seçebilirsiniz ya da şuradan daha renkli temalardan birini seçebilir ya da şuradaki renkleri tek tek tıklayarak siz de yönetebilirsiniz. Ben hemen yüksek karşıtlığımı kapatacağım çünkü ben bu temayı sevmiyorum dediğim gibi, ama gerçekten performans için değer mi? Değebilir. 15. adımda arama kısmına izinler yazıyorum. Arama izinleri ve geçmişe tıklıyorum. Buradan bakın güvenli arama kısmını kapalı yapıyorum. Beni filtrelemene gerek yok. Yetişkin birisiyim ben zaten. Bunun dışında şöyle geliyorum. Bakın arama geçmişini kapatıyorum. Windows'un benim geçmişimi tutmasına hiçbir gerek yok. O yüzden bunu buradan kapatıyorum. Bu da performansımın artmasını sağlayacak. 16. adım için arama kısmına Xbox Game Bar yazıyorum. Bakın Xbox Game Bar yazdıktan sonra şurada Game Bar'ı etkinleştir kısmı var. Buna tıklıyorum. Buradan bunu kapalı olarak ayarlıyorum. Siz de eğer açıksa bunu kapalı hale getirin. Arka planda çalışan, gereksizce performans tüketen bir program. 17. adımda ekran kartımızın güncel olup olmadığını kontrol edeceğiz. Arama kısmına aygıt yöneticisi yazıyorum. Tabii ki eğer güncel değilse güncelleyerek performansımızı arttıracağız. Aygıt yöneticisine geldikten sonra buradan görüntü bağdaştırıcılarına geliyorum. Bakın bu benim dahili ekran kartım. Bu da harici ekran kartım. Yani bu paylaşımlı, bu harici ekran kartım. Buna sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir diyerek güncel bir sürücünün olup olmadığını görebilirsiniz. Bakın benim için diyor ki cihazınız için en iyi sürücüler zaten yüklü. Yani şu an ekstra bir güncelleme yok. Siz buradan kontrol edin. Ekran kartınızın güncel olması performansınızı inanılmaz derecede etkiler. 18. adım için başlat çubuğumu açıyorum ve burada gereksiz uygulamaları gizleyeceğim. Bakın mesela burada hava durumunu vesaire gösteriyor ve her gün bunu göstermek için bir çaba sarf ediyor. Ama inanın ben hayatımda bir kere bile gelip buradan hava durumuna bakmadım. Çünkü ben genelde hava durumuna telefondan bakıyorum. Bir alışkanlıktı, telefondan bakıyorum. Bunu buradan kaldırıyorum. Bu hareketli bir şey olduğu için çok performans diyor. Buna ek olarak bakın burada Spotify haberleri var. Hiç gerek yok. Aslında burada gördüğünüz hiçbir şeyi ben hayatımda bir kere bile tıklamamışımdır. Hiçbirine ihtiyacım yok. Hepsini kaldırıyorum ki çubuğu açtığımda burası hızlı açılsın. Bu arada mesela demin Spotify'ı kaldırdık buradan.
Bu Spotify sadece başlat çubuğundan kalkıyor. Bilgisayarda hala yüklü. Arama kısmına Spotify yazdığımda ulaşabiliyorum. Aynı şey buradaki diğerleri için de geçerli. Yani bunları gönül rahatlığıyla buradan kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de hoppa kaldırıyorum. 19. adımda güvenlik duvarımızı kapatacağız. Neden mi kapatacağız? Bakın arkadaşlar, eğer sağdan soldan bilmediğiniz hiçbir sitelerden dosya indirmiyorsanız, ki onu yapanlar genelde bilgisayar hakkında hiçbir fikri olmayanlar, ne indirdiğini bilmeyenler. Eğer siz öyle biriyseniz, ne indirdiğinizi bilmiyorsanız tamam, güvenlik duvarını açık bırakabilirsiniz. Ama azıcık da olsa bilinçli biriyseniz, indirdiğiniz şeyin ne olduğunu biliyorsanız, başka bir şeyi kanıp indirmiyorsanız güvenlik duvarını asla açık tutmayın. İnanılmaz performans yiyor. Pek bir işe yaramıyor. Ben her zaman söylüyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir virüs programı kullanmadım ve hiçbir zaman bilgisayarıma, hesaplarıma hiçbir zaman zarar gelmedi. Ne indirdiğinizi biliyorsanız zaten hiçbir şekilde zarar gelmez. Bilgisayarımda şurada niye virüs programı yüklü diye soracak olursanız, bunu yeni yükledim. Sizler için bir virüs programı videosu hazırlayacağım için deneme amaçlı onu yükledim ama normalde asla kullanmıyorum. Hemen güvenlik duvarı yazarak güvenlik duvarımı sizlerin göz önünde kapatacağım. Siz de bu şekilde buraya bakarak kapatın. Bakın burada özel ağ tıkladım mesela. Güvenlik duvarını kapattım. Geliyorum buradan etki alan ağa. Bakın bunları kapatıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Benim için hiçbir işe yaramıyor. Bu şekilde şunu da kapatıyorum. Güvenlik duvarlarımı kapatarak inanılmaz bir performans artışı alabiliyorum. Çünkü gerçekten arka planda çok fazla performans tüketiyor. 20. adım için SSD önereceğim. Diyeceksiniz ya paramız mı var? Eminim bir şekilde harçlık biriktirip SSD alabileceksinizdir. Neden diye soracak olursanız, gerçekten bakın, SSD'si olan ya da daha önceden SSD'siz bilgisayar kullanıp SSD montajı yapan tanıdıklarınıza gidin sorun, bana güvenmiyorsanız. SSD'nin size ne kadar faydalı olacağını onlar anlatsınlar. İnançlıysanız dua edersiniz o insanlara. Gerçekten SSD bilgisayar performansını müthiş derecede etkiliyor. Şöyle söyleyeyim, ben şu anki bilgisayarıma aldım, bunu taktım. 3-5 yıllık bir bilgisayar benimki. Hatta 3 değil 5, 6, 7 yıllık, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ve şu SSD'yi takarak inanılmaz performans artışı yaşadım. Siz 600 lira verecek durumda olmayabilirsiniz. Gelip buradan 200 liralık SSD alırsınız. Bunların hepsini açıklama kısmında da bırakacağım linklerini. Mesela benim bir bilgisayarım daha vardı küçük, onu tabii ki ben yakın zamanda sattım ama o bilgisayara bakın, şu SSD'yi alıp kurdum. Aynısını alıp kurdum. 200 liraya 120 GB SSD aldım, kurdum ama ya bilgisayar çok özellikleri düşük bir bilgisayardı. Hometek'ti. Zaten onlar tablet bilgisayar olarak geçiyor. Çok düşük özellikli. O bilgisayarı bile gerçekten neredeyse canavar çevirdi. Ben uzun bir zaman bu bilgisayarım, şu an kullandığım bilgisayarım tamirdeyken, o küçücük minnacık özelliksiz bilgisayarda aylarca montaj yaptım arkadaşlar. Montaj yapmak inanılmaz performans, inanılmaz özellik gerektiren bir durum. SSD sayesinde bunu yapabildim. SSD gerçekten inanılmaz önemli bir şey. O yüzden biraz paradan arttırıp SSD montajınızı bilgisayarınıza yapın derim. Sizler için işte bakın 2-3 seviye SSD belirledim. Tabii ki Samsung en iyisidir. Zaten bu 500 GB, bu da Samsung'un 250 GB sürümleri. Bu ikisi size en başta önerdiğim SSD'ler. Ama bu bütçelere hiç çıkmak istemiyorsanız gerçekten bu da işinizi görür. Hatta bu kadar paranız varsa şunu biriktireyim de bekleyeyim diyeceğinize bunu alın, rahat edin derim. Hiç düşünmeyin. 21. adım için arama kısmına program ekle veya kaldır yazıyoruz. Aynı şekilde uygulamalar ve özellikleri yazarak da buraya ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonra bilgisayarımda yüklü olan tüm programları görüyorum. Bakın buradan tek tek bakacağım. Bana gerekli mi değil mi? Bakın mesela Adobe Audition, bu bir ses kayıt programı. Eğer ben bu programı bu bilgisayarda kullanmayacaksam, işime yaramıyorsa kaldır diyerek kaldıracağım. Buradan tek tek bakıyorum. Gereksiz tüm programları kaldırın. Ben bir programın ne olduğunu bilmiyorsam, mesela burada Premiere Pro diyor. Neydi bu ya, hatırlamıyorum. Durduk yere belki de kullanacağım bir şeyi silmeyeyim. O zaman Premiere Pro yazıyorum Google'a. Bakıyorum Premiere Pro neymiş? Video montaj kurgu programı. Diyorum tamam, ben kurgu için bunu kullanabilirim. Bunu saklıyorum. Onun dışında geliyorum buradan
antivirüs programı. Ben kullanmıyorum ki, hemen kaldır diyorum. Kaldırıyorum. İşte BlueStacks. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Kaldırmıyorum. Buradan tek tek bakın. Kullanmadığınız tüm programları buradan kaldırın. Bilgisayarınızın aşırı hızlandığını siz de göreceksiniz. 21 adımda bilgisayar hızlandırma videomuzun sonuna geldik. Sizlere bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Bu video ne kadar faydalı oldu, performansınız ne kadar arttı, yorumlara yazın. Hepsini okuyup cevaplayacağım. Yorumlarda görüşmek üzere. Buna ek olarak kişisel YouTube kanalım, yani kişisel gelişimle alakalı videolar çektiğim YouTube kanalım ve kişisel Instagram hesabım açıklama kısmında bulunacak. Bakın burada kişisel gelişimle alakalı videolar çekiyorum. Ve eğer siz benim günlük hayatımı takip etmek isterseniz Instagram kanalımı takip edebilirsiniz. Burada günlük paylaşımlar yapıyorum. Bu şekilde birbirimizi daha fazla tanımış oluruz. O zaman kendinize iyi bakın. Bu arada katıl butonuna da bakıp eğer bütçeniz varsa ve daha fazla içerikten faydalanmak, daha fazla ayrıcalıktan faydalanmak istiyorsanız belirli ücretler ödeyerek katıl butonuna da tıklayabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.